Reyondaki ürün dikkatinizi çekti ve mağazaya girdiniz. Aniden telefonunuza bir bildirim geldi. Sağınızdaki üründe size özel %50 indirim. Orada olduğunuzu cebinizdeki telefon nasıl bildi? Ne bir kod okuttunuz ne de mağazanın Wi-Fi ağına bağlandınız. Akla ilk gelen cevap konum servisleri olabilir. Ancak telefonunuzdaki GPS açık değildi. Buna rağmen arka planda çalışan bir sistem sizin telefonunuzla içeri girdiğinizi anlayabiliyordu. Bu küçük ayrımın arkasında devasa bir para vardı. İnternette bir reklamın gösterilmesi, tıklanması ve satın almaya dönüşmesi izlenebilirken kullanıcı fiziksel bir mağazaya girdiği anda bu zincirin önemli bir halkası kayboluyordu. Bir müşterinin mağazaya gerçekten girdiğini doğrulayabilmek 1 trilyon dolara ulaşan reklam sektörünün geldiği son noktaydı. 2017'de bir grup araştırmacı tarafından yayınlanan çalışmada Avrupa'daki 2 farklı şehirde 35 mağaza incelendi. Telefonun yerini bilinen yöntemlerin hiçbirine ihtiyaç duymadan belirleyebilen görünmez işareti bu mağazaların 4'ünde buldular. Fakat aynı yöntem sadece mağaza ile sınırlı kalmadı. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak için önce o 4 mağazayı diğerlerinden ayıran parçayı bulmamız gerekiyor. Bir mağazanın önünden geçmekle içine girmek reklamcı için aynı şey değildir. Reklamı gören ve mağazanın önüne kadar gelen kişi hala bir ihtimaldir. Kapıdan içeri adım atan kişi ise reklama harcanan paranın gerçekten müşteri ürettiğinin kanıtıdır. Bu iki durumu birbirinden ayırabilen veri sektörde tam da bu yüzden değerlidir. O 4 mağazayı diğer 31'inden ayıran parça da bu kanıtı üretiyordu. Mağaza girişinden insan kulağının fark etmediği bir ses kimliği yayılıyordu. Telefonun bu kimliği yakalamak için kullandığı sensör GPS anteni ya da Bluetooth alıcısı değildi. Mağazayı tanıyan parça çoğumuzun yalnızca konuşma kaydetmekle bildiği mikrofondu. Bu görünmez sesi kullanan uygulamalardan biri Shopkick'ti ve süreç son derece masum işliyordu. Kullanıcı ödül kazanmak istiyor, uygulamadaki taramayı kendi eliyle başlatıyor ve telefon birkaç saniye boyunca çevredeki sesi inceliyordu. Uygulama beklediği mağaza kimliğini bulduğunda ziyaret doğrulanıyor ve puan hesaba ekleniyordu. Tarama yoğun işlem gücü ve pil tüketimi nedeniyle zaten birkaç saniyeden uzun sürmüyordu. Ortada açık bir takas vardı. Kullanıcı ödülünü alıyor, mağaza ise kapıdan gerçekten girilmiş olduğunun kaydını topluyordu. Bu tabloda kontrol kullanıcıda görünüyordu. Taramayı başlatan oydu. İşlem saniyeler içinde bitiyordu ve telefon mağaza kapısının kimliği dışında hiçbir şey tanımıyordu. Yine de açıklama iki soruyu cevapsız bırakıyordu. İçeride müzik çalarken ve onlarca insan konuşurken bu işaret gürültünün içinde neden kaybolmuyordu? Her gün o kapıdan girip çıkan onlarca müşteri onu neden hiç duymamıştı? Bu soruların cevabından önce güvenli görünen sınırı yerinden oynatan bir sayı geldi ve 35 bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktı. Bu kez incelenen mağaza sayısı olarak değil, bir bildirim oranı olarak. Aynı yöntem ailesini kullanan başka bir şirket kendi iç verisine dayanarak bildirimlerin %35'inin Bluetooth özelliği açık bile olmayan telefonlara ulaştığını açıkladı. Kullanıcı hiçbir tarama başlatmamışken ve görünürdeki tek kablosuz kapı kapalıyken telefon bulunduğu yeri nereden öğreniyordu? O sayının kaynağı bir mağaza değil, yaklaşık 20.000 kişilik bir stadyumdu. Golden State Warriors'ın Oracle Arena'da kullandığı uygulamada Signal 360 adlı bir şirketin sistemi çalışıyordu ve bu sistem için stadyum tek bir konum değildi. Giriş kapısı ayrı bir bölgeydi, takım mağazası ayrı bir bölgeydi, sahadan uzaklaşan üst tribünler yine ayrı. Uygulama girişteki taraftara karşılama içeriği gösterirken mağazaya yaklaşan ürün teklifi yukarıdaki koltuklarda oturana bambaşka bir bildirim sunabiliyordu. Bu hassasiyetin şaşırtıcı tarafı yayılan kimliğin kimseyi tanımıyor olmasıydı. Verici yalnızca bulunduğu alanın adını söylüyordu. Telefonu ve hesabı tanıyan taraf uygulamanın kendisiydi. İki bilgi birleştiğinde ortaya kişiye özel görünen bir deneyim çıkıyordu. 20.000 kişilik kalabalıkta sistemin sizi araması gerekmiyordu. Telefonunuzun içinde bulunduğu bölgeyi duyması yetiyordu. İşaretin menzili de kullanım amacına göre ayarlanabiliyordu. Bir kapının hemen önünü kapsayan 1,5 metrelik alandan koca bir tribün bölgesini dolduran 90 metrelik ölçeğe kadar. Signal 360'ın cihazlarını sıradan bir vericiden ayıran özellik aynı benzersiz kimliği iki ayrı kanaldan yayabilmeleriydi. Biri Bluetooth Low Energy sinyali, diğeri yaklaşık 20 kHz'lik insanların çoğunun duyamadığı bir ses. Bluetooth kapatıldığında ilk kanal susuyor ama ikincisi açık kalıyordu. O %35'in açıklaması da buydu. Bluetooth'u kapalı telefonlara ulaşan bildirimleri taşıyan şey mikrofona ulaşan bu ikinci kanaldı. Mağazada
taramayı kullanıcı başlatmıştı. Burada uygulama çevredeki kodu kendiliğinden algılayabiliyordu ve Bluetooth'u kapatmak iletişimi tek başına kesmiyordu. Yine de rahatlatıcı bir sınır hala yerindeydi. Sistemin çalışması için mekana özel verici cihazların yerleştirilmesi gerekiyordu. Cihaz yoksa kimlik de yoktu ve takip bu altyapının kurulduğu binaların duvarları arasında kalmalıydı. Ancak kısa süre önce duvarlarına hiçbir cihaz monte edilmemiş salonlarda da telefonlar aynı türden kimlikleri yakalamaya başlamıştı. Ortama yeni bir verici eklenmemişti. Ortamda zaten var olan bir şey kimsenin fark etmediği ikinci bir görev üstlenmişti. Bir moda haftasında podyumda yeni bir görünüm belirdiği anda seyircilerin telefonlarındaki uygulamada aynı içeriğin görüntüsü açılıyordu. Kimse kod okutmuyor, kimse arama yapmıyordu. Salonda insanlara müzik gibi gelen ses telefonlara aynı anda bir kimlikle taşıyordu. Bu fikir stadyumdaki Signal 360'ın henüz Sonic Notify adını taşıdığı dönemden geliyordu. Yüksek frekanslı işareti özel bir cihaza değil, doğrudan müziğin ve sesin içine gömmek. Kimliği taşımak için artık kapıya ya da duvara monte edilmiş bir kutuya gerek yoktu. Canlı bir etkinliğin müziği, bir televizyon programının sesi ya da internetteki bir video aynı işi görebiliyordu. Bütün bu sistemlerin ortak yöntemi insan kulağının en zayıf olduğu bölgeye sığınmaktı. Ticari uygulamalar çoğunlukla 18 ile 20 kHz arasındaki dar bandı kullanıyordu. Bu bantta her frekans bir sembole karşılık geliyor ve frekansların dizilişi bir kimliğe dönüşüyordu. Telefonun müziği anlaması gerekmiyordu. Yazılım sesin büyük bölümünü görmezden geliyor, yalnızca önceden tanıdığı küçük düzenin ortaya çıkıp çıkmadığına bakıyordu. Mağazadaki işaretin gürültüde kaybolmamasının ve kimse tarafından duyulmamasının açıklaması buydu. İşaret kalabalığın konuştuğu yerde değil, kimsenin dinlemediği frekanslarda konuşuyordu. Bu görünmezlik ölçüldü de. Bir deneyde 20 katılımcıya 10 dakikalık bir video izletildi. Videoya 26 işaret gömülmüştü ve katılımcılar işaretlerin varlığını önceden biliyordu. Ne aradıklarını bilmelerine rağmen içlerinden sadece 2 kişi bunların bir kısmını seçebildi ve genel olarak güvenilir bir tespit yapılamadı. İşaret aslında insan işitme sınırının tamamen dışında da değildi. Çevresindeki müzik ve konuşma onu kulak için örtüyordu. Üstelik bu bir laboratuvar gösterisinden ibaret değildi. Araştırmacılar Eli SNR adlı bir sistemin işaretlerini gerçek etkinliklerle bağlantılı internet kayıtlarının içinde de doğruladı. Bütün bunlara rağmen kullanım hala savunulabilir görünüyordu. Etkinliğe giden kişi o etkinliğin uygulamasını kendisi indirmişti. Duyduğu içerikle telefonundaki uygulama arasında görünür bir ilişki vardı. Ses dosyası salondan çıkıp internete ya da eve taşındığında bu son bağda koptu. Kodu dinleyen uygulamanın duyulan içerikle hiçbir görünür ilişkisi olmak zorunda değildi. Bir yemek tarifi uygulaması ya da bir oyun da televizyonda oynayan reklamın kodunu aynı sessizlikle bekleyebilirdi ve bu bir ihtimal olarak kalmadı. Araştırmacılar telefonlardaki bu gizli dinleyicileri saymaya başladığında sayı her taramada büyüyordu. Evdeki televizyonun bu zincire katılmak için akıllı olmasına gerek yoktu. İnternete bağlı olması, telefonla aynı Wi-Fi ağını paylaşması ya da aynı hesabı bilmesi de şart değildi. Hoparlöründen çıkan ses yeterliydi. Kodun görevi de yol boyunca değişmişti. Mağazada bir mekanı, etkinlikte bir içeriği tanımlayan işaret, televizyonda belirli bir reklamı ya da kampanyayı tanımlıyordu. Bu işin telefon tarafındaki adı Silver Push'tu ve Silver Push bir uygulama bile değildi. Başka geliştiricilerin kendi uygulamalarının içine ekledikleri bir yazılım parçasıydı. Kullanıcının indirdiği oyun ya da araç ne iş yapıyor olursa olsun mikrofon izni bulunduğunda içindeki bu kod reklam işaretlerini arayabiliyordu. İşaretin yapısı şaşırtıcı derecede sadeydi. İşaret 5 harften oluşuyor ve her harf o duyulmayan bandın içindeki ayrı bir frekansla temsil ediliyordu. Telefon diziyi çözdüğünde kodu kendi cihaz tanımlayıcılarıyla birlikte sunucuya iletebiliyordu. Ticari değer tam bu birleşmede saklıydı. 5 harflik kod tek başına kimsenin bir ürünü satın aldığını söylemiyordu. Yalnızca belirli bir reklamın belirli bir telefonun yakınında oynadığını kaydediyordu. Ama aynı telefon daha sonra o markanın mobil reklamına dokunduğunda ya da sitesini açtığında iki kayıt yan yana getirilebiliyordu. Reklam sektörünün 1 trilyon dolarlık kör noktası böylece kısmen kapanıyordu. Ekrandaki gösterim, telefondaki etkileşim ve mağazadaki ziyaret ilk kez aynı ölçüm zincirine bağlanabiliyordu. Alıcı tarafındaki büyüme bu vaadin ne kadar ciddiye alındığını
kullanıldığını gösteriyordu. Nisan 2015'te bilinen sadece 6 Silver Push örneği vardı. Aynı yılın sonunda 1.3 milyon uygulamalık bir taramada 39 doğrulanmış örnek bulundu ve Ocak 2017'ye gelindiğinde toplam sayı 234'e ulaşmıştı. Amerikan Federal Ticaret Komisyonu 2016'da bu kod nedeniyle 12 uygulama geliştiricisine uyarı gönderdi. Ancak komisyonun işaret ettiği şey kanıtlanmış dev bir televizyon kampanyası değil. Kullanıcıya açıklanmayan arka plan mikrofon erişimi ve bir televizyon izleme günlüğü oluşturabilme kapasitesiydi. Yine de sayıların kurduğu beklenti açıktı. Telefonlarda yüzlerce alıcı varsa televizyonlarda da çok sayıda aktif işaret yayınlanıyor olmalıydı. Araştırmacılar bu beklentiyi sınamak için 7 ülkeden 38 televizyon kanalının yayınını kaydetti. Ortaya yaklaşık 6 günlük 140 saati aşan bir ses arşivi çıktı ve arşivin tamamı 5 harfli kodların saklanacağı o dar frekans bandı için tarandı. 140 saatin sonunda bulunan işaret sayısı sıfırdı. 7 ülkenin 38 kanalında yaklaşık 6 günlük televizyon sesinin içinde tek bir Silver Push işaretine bile rastlanmadı. 234 alıcının karşısındaki bu boşluk iki kolay sonuca davetiye çıkarıyordu. Ya teknoloji hiç kullanılmamıştı ya da dev bir gizli televizyon ağı vardı ve ustaca saklanıyordu. İkisi de eldeki kanıtlarla bağdaşmıyordu. Çünkü kanıtlar 3 ayrı katmanda duruyordu. İlk katmanda gerçek göndericiler vardı. 4 mağazadaki Shopkick sinyali, gerçek etkinlik kayıtlarında doğrulanan LI SNR işaretleri ve Signal 360'ın mağazalarla stadyumlara kurduğu cihazlar. İkinci katmanda gerçek alıcılar vardı. 234 Silver Push örneği, arka planda mikrofonu analiz edebilen kod ve çözülen kimliği cihaz bilgisiyle birleştiren protokol. Üçüncü katman ise kanıtlanamayandı. İncelenen yayınlarda işaret yoktu. Hangi ülkede ya da hangi kampanyada yayın yapılmış olabileceği bilinmiyordu ve bazı yayınlar sesi sıkıştıran 18 kHz'in üzerini zaten kesiyordu. Bu yüzden ne teknolojinin hiç kullanılmadığı söylenebiliyordu ne de yaygın biçimde kullanıldığı. Bu üç katman o ilk mağazada olup biteni de açıklıyor. Orada olduğunuzu telefonun bilmesi için sizi dinlemesi gerekmiyordu. Çünkü asıl yanlış olan takibin insan konuşmasını dinlemekten geçtiği fikriydi. Telefonun duyduğu şey insanlar değil makinelerdi. Mağaza kapısı da stadyum vericisi de birer kimlik yayıyordu. Televizyondaki reklam için de aynı sistem kullanılmış olabilirdi. Telefon bu kimliği mikrofonuyla algılıyor, uygulama üzerinde kendi cihaz ya da hesap bilgisini ekliyor ve ekranın dışında kalan davranışınız internetteki profilinize bağlanıyordu. Reyonun önünde durduğunuz an ile telefonunuza düşen o indirim bildirimi arasındaki görünmez köprü buydu. Bugün mikrofon kullanım göstergeleri, arka plan erişim sınırlamaları ve uygulama bazlı izinler bu tür kullanımları eskisinden çok daha görünür ve zor hale getiriyor. Ama ortaya çıkan temel gerçek değişmiyor. Mikrofon yalnızca konuşma kaydeden bir parça değil. Fiziksel dünyanın insanlara görünmeyen ama makineler tarafından okunabilen katmanını algılayan bir sensör. Mağazadan eve kadar bu sistemlerin her birinin çözdüğü problem aslında aynıydı. Müziğin, konuşmanın ve gürültünün içinden önceden tanımlanmış çok küçük bir düzeni çekip çıkarmak. Bu problem reklam teknolojisinden çok daha yaşlı. Aynı arayış yıllar önce yerin derinliklerinden dönen sinyallerin içinde petrol izi arayan mühendislerin işiydi ve o mühendislerden birinin gürültüde görünmeyen düzeni bulma uzmanlığı yıllar sonra insan sesindeki perdeyi yakalamaya taşındı. Bu taşınmadan modern müziğin en tanıdık seslerinden biri doğdu. Petrol kuyusundan ototüne giden o yolu anlattığım video şu anda ekranda.